Programımız kaldığımız yerden devam ediyor. Şu anki konuğumuz psikolog Serap Akın. Serap Hocam hoş geldiniz. Hoş buldum, merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim siz. Çok teşekkür ederiz hocam, sağ olun. Hocam, anne-bebek ilişkisinde bağlanma neden bu kadar önemlidir? Şimdi insan yavrusu doğduğu andan itibaren çok muhtaç. Doğada başka bu kadar muhtaç bir canlı dünyaya gelmiyor. O yüzden her şeyle anneye bağımlı. Sinir sistemi, beyin, tepkiler, duygusal durumu bile, annenin duygularını bile kendi duyguları zannediyor anne karnından itibaren çocuk. Ve 2 yaşına kadar anneyi kendinin bir uzantısı zannediyor, ihtiyaçlarını gören bir uzantı. Algısı bu kadar anneyle ilgili. Kendi uzvu zannedecek kadar derinleşiyor. Sonra da 2 yaştan sonra ayrışmaları da annenin çocukla olan ilişkisiyle çok alakalı oluyor. Anne çocuktan ayrışamıyorsa çocuk ayrışmakta zorluk çekiyor. Ya da anne müsait olmayan bir anneyse. Bu ne demek? Çok dalgın bir anneyse, yası varsa, üzüntüleri varsa ve mesela emzirirken çocukla göz teması kurmuyorsa, uzaklara dalıp gidiyorsa çocuk annenin gözlerini arıyor ama bulamadığında kendini yalnız hissediyor. Düşünün, uzvunuz kadar kendinizden bildiğiniz bir parçanıza gözlerine bakıyorsunuz ve göz göze gelemiyorsunuz. Bu çocuk muhtemelen güvensiz bağlanma geliştiriyor. Daha sonrasında 2 yaştan sonra çocuk ihtiyaçlarını anneden almak için anneye yöneliyor. Ama anne orada yoksa, yani oradaysa ama mevcut bir anne değilse ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Ne yapıyor? Yönelim 1 yöneliyor, 2 yöneliyor, 3'te, 4'te, 5'te belki çok azimli bir çocuksa 20'den sonra artık ne varsa elinde onunla idare etmeyi öğreniyor. Ya da kendi ihtiyacını kendisi nasıl çözecek ona yönelmeye çalışıyor. Biraz çocuğun kendi karakteriyle, biraz etraftaki imkanlarla, biraz da sosyal çevreyle, anne dışında bulunan sosyal çevreyle çok alakalı. Çocuğun çözüm odaklı olup olmayacağı daha sonra. Bazı çocuklar kaçıngan bağlanma geliştiriyor. Bazı çocuklar düzensiz bağlanma geliştiriyor. Bir güvenli, bir güvensiz. Bazı çocuklar da güvenli bağlanıyor. Güvenli bağlanan çocuklar ihtiyaçlarını anneden büyük ölçüde karşılayabilen, anne yoksa birincil bakım veren, ebeveyn yerine geçmiş kişiden ihtiyaçlarını görebilen çocuk oluyor bu. Serap Hocam, ileriki yaşlarda bu bebekler büyüdüğünde tabii ki partner seçimlerinde, ilişkilerinde bunun bir yansıması oluyor mu hayatta? Evet, zaten partner ilişkilerinde bağlanma modellerine bakıyoruz. Anneyle nasıl bir ilişki geliştirmiş. Çoğunlukla partner ilişkilerinde aynı paterni tekrarlıyor insanlar. Kaçıngan bağlanıyor. Evet. Ne ayrılıyor ne ilişkide kalıyor örneğin. Ya da düzensiz bağlanıyor. Bir çok iyi, her şey çok yolunda. Bir anda ortadan kaybolabiliyor. Ya da güvenli bağlanıyor. Hep güvenli bir liman oluyor o kişi. Evet. Karşısındakine güveniyor. Güvenilmez bir kişi bile olsa aslında o kendinden kaynaklı güven duygusundan güven duyabiliyor. Ya da düzensiz bağlanıyor. Aynı şekilde. Evet. Hocam peki, yani şimdiye kadar hep böyle aile diziminden bahsettik. Ve doğum, ebeveyn ilişkileri üzerine çalışan bir model gibi. Kişinin kendi yaşamındaki travmalarla ilgili bir durum varsa, bu tip durumlarda vaka olarak neler yapıyorsunuz? Kişinin bedeniyle, beden esaslı çalışmalar tercih ediyorum ben. Beden odaklı çalışma nasıl bir şey? Aile diziminde nasıl eksik olanı dahil ediyoruz? Ya da bilinmeyeni, ortaya çıkmayan, sırlanmış bir şey bulmaya çalışıyoruz. Beden dahil edilmiyorsa bir çalışmaya, onu da dahil ederek çalışıyoruz. Nedir? Travmatik bir olay gerçekleştiğinde genellikle donma, kopma belirtileri gösteriyoruz. Mümkünse kişi kaçabiliyor ya da kaçma belirtisi gösteriyor olaylar karşısında. Bu da bir patern haline geliyor yaşadıkları karşısında geliştirdiği. Ne yapıyorum ben? Önce buraya, şimdiye, ana taşıyorum kişiyi ve bedenindeki duyum ve algılarla çalışıyorum. Çünkü çoğunlukla bu tür insanlara duygularını sorduğunuzda dile getiremeyebilir. Hüzün mü, üzüntü mü, öfke mi, yoksa kıskançlık mı, ne hissediyor bulamayabilir. Ama beden her zaman ne hissettiğini söyler. Ayağım uyuştu, kolum tutmuyor, elimi kaldıramıyorum, gözlerim ağırlaştı. Tat alma olabilir, ağzımda metalik bir tat var gibi. Bana geri bildirimde bulunabiliyor kişi. Bedeni dahil ederek çalıştığınız zaman
frontal korteksten gelen bilgiyi veremeyebilir kişi duyumsamalarıyla, 5 duyusuyla algıladığı şeyi dile getiremeyebilir duyguya dönüştürdüğünde ama bedende ne duyumsadığını bana dile getirebilir. Oradan çalışmaya başlamak her zaman çok verimli. O zaman olayın tamamını bana anlatması gerekmiyor. O anda bedenin ne hissettiğine doğru gidersem ben, şu anda tam ve bütün olarak burada olduğu ana doğru çalışmayı yapıp bitirdikten sonra oradaki tamamlanmamış hareket tamamlanmış oluyor. Aile diziminde de aslında biz tamamlanmamış hareketlere bakıyoruz. Ne oluyor? Travmatik bir olay oluyor. Orada verilememiş tepkiler sırlanıp kalıyor. Biz ne yapıyoruz aile diziminde? Tekrar olayı olduğu ana dönüyoruz. Hareketlerle temsilcilerin beden dilini okuyoruz ve aktarım yapılıyor. Orada o verilememiş tepkiler veriliyor. Ağlanacaksa ağlanıyor, bağırılacaksa bağırılıyor. Kimi zaman itiş kakışlar olduğu oluyor dizimlerde. Aynı o şekilde bireysel çalışırken de bedenin verememiş olduğu tepkileri verdiriyoruz orada. İçeride tuttuğu, sakladığı. Böylece sinir sistemi rahatlıyor. Artık tutacak bir şey kalmıyor ve şu ana gelebiliyor kişi. Evet. Serap Hocam, yeni kuşak travma ilgili çalışmalarda sağaltım ve bedenin dahil edilmesi ya da beden, duyum, algı, entegrasyonu gibi terimlerde neyi kastediyoruz? Biraz önce birazını açıklamış oldum bayağı. böylelikle. Beden, duyum, algı, entegrasyonu ne yaptık? Bedeni dahil ettik. Beden ayrı bir şeymiş gibi, duygularımız ayrı bir şeymiş gibi davrandığımız zaman anda mevcut olamıyoruz. Yaşadığımız anın çok mutlu bir olay bile olsa neşesini içimizde duyumsayamıyoruz. Ne yapıyoruz bu entegrasyonla? Bedensel olarak bulunduğumuz yerde o anda ne yaşıyorsak onun duyumsamalarını bedenimizde duyumsayabilir hale geliyoruz ve duygularını hissetmeye açılmış oluyoruz. O zaman neşemizi de alabiliyoruz, hüznümüzü de alabiliyoruz bir parça. Bir acı varsa özellikle son dönemde şimdi bu depremden dolayı insanlar aslında kendi travmaları da uyandı ve hissedemez hale geldi çoğunluğu ya da çok hissetmeye, o acıyı alamayacağı için öne öfkeyi koyuyor birçok insan ve devamlı bir öfke saçan duruma geldi insanlar. Ne yapıyoruz? Biz güvenli ortamda bu öfke gibi, bu donukluk gibi, bu tepki verememe gibi halleri içine girip o durumu kişiye bir kolaylaştırıcı eşliğinde güvenli bir şekilde yaşatıp sağaltmış oluyoruz. Ne yapıyor? Bu tepkiyi içinde tutmaya çalışıp dışarıda yanlışlıkla bir yere kusmuyor. Evet. Orada veriyor. Hatta beden hareketlerine de yer açıyoruz. Bazen gerekirse eline bir yastık veriyoruz. Yastıkla koltuğu dövüyor. O zaman o beden o hareketi atmış olduktan sonra tutacak bir şey yok, az önce de anlattığım gibi. Dışarıda da birisi onu kızdırdığı zaman orantısız bir şekilde içinde tuttuklarıyla birlikte yüksek bir tepki vermiyor. Evet. Entegrasyon sağlamış oluyoruz. Her şey orantılı ve öfkeyi kendi adresine teslim ediyor insanlar. Olmadık başka birine değil böylece. Hocam ben az önceki anne bebek konusunda bir kez daha bir şey sormak istiyorum bununla ilgili olarak. Şimdi dediniz ya çocuk anne ile işte 2 defa, 3 defa, 5 defa ve en sonunda vazgeçer. Evet. Ya da anne tamamen kontağı kurar. Kurduğu bireylerin gelecekteki yaşamlarında nasıl bir pozitif etki gösteriyor? Ya da kuramayan çocuklarda ne oluyor? Ya da zaman zaman kurup zaman zaman kuramazsa ne oluyor? Şöyle, anne demek aslında yaşam demek. Bizim anneyle kurduğumuz bağ, yaşamla kurduğumuz bağ demek. Tabii ki baba çok önemli. Babanın orada durması ve özellikle anneyi destekleyen bir baba olması çok önemli. Çünkü baba büyük ölçüde çocuğun fizyolojik ihtiyaçları ön planda 0-2 yaş arasında. Baba bu fizyolojik ihtiyaçların çoğunu veremez. Altını belki değiştirebilir, belki yıkayabilir. İşte oynar, biraz mama yiyorsa çocuk ya da dışarıdan süt alıyorsa onu temin edebilir ama onun dışında birincil bakım veren anne oluyor genellikle. Anne ile kurduğu bağ, ben ihtiyaçlarımı annemden görebilen biriysem yaşamda ihtiyaçlarımı karşılar bağı aslında. Ve bu bağlanma biçimini bütün ilişkilerine yansıtır insanlar. Partner birini beğenir,
bu insanla ben bağ kurarsam benim ihtiyaçlarımı karşılayabilir diye bakabilir. Bu bir patern dediğimiz gibi. Ya da kendi içsel dinamikleri yüzünden karşısındakini hiç tanımadan benim ihtiyaçlarımı karşılayabilir mi? Kuşku duyar mesela, güvenli bir bağlanma geliştirememişse. Karşılayamaz mı? Belki karşılar, belki karşılayamaz. Karşılayamadığında bakarız der, o aşkın verdiği hormonlarla, ama ilişki hormon düzeyleri azaldıktan sonra gerçek biçimini almaya başlar 1,5-2 sene içinde. O aşkın o kokteyliyle birlikte verdiği coşku azaldıktan sonra artık balayı biter ve karşısındaki kişi gerçekten ihtiyaçlarını karşılıyor mu, karşılamıyor mu? Sorgulamaya geçiyor. Sorgulamaya geçer. Karşısındaki de onunla ilgili bir takım sorunlar yaşamaya başlar. Böylece içsel çatışmalar, çatışma dinamikleri ortaya çıkar. Ebeveynlerinden gördükleri, çocukken öğrendikleri o dinamikler açığa çıkmaya başlar. Artık ilişki gerçekten başlamış demektir bu noktada. Orada eğer o çatışmalar uzlaşı bulabiliyorsa ilişki sürer. Bulamıyorsa ya sönümlenir ve idareten birkaç yıl sonraya ertelenir, her şey yolundaymış gibi davranılır. Ya da artık ilişki daha olgun bir seviyeye gelir ve kişiler birbirlerinden farklı beslenmeye başlarlar. Alışverişleri farklılaşmaya başlar. Hocam o kadar önemli bir konudan bahsettiniz ki, yani anne bebek ilişkisinin aslında şu anki güvenimizi, güvensizliğimizi, partner ilişkilerimizi ne kadar belirleyici olduğunu çok etkili. ve buradaki en ufak bir problemin insanın gelecek hayatında sürekli problemlerle karşılaşmasının bile sebeplerinden bir tanesi olduğunu. Evet, ama bu sebep olarak gördüğümüz zaman bunu suçlayıcı bir şekilde sebep olarak görmüyoruz. Aslında biz oradaki o tohumu buluyoruz ve dönüştürmeye başlıyoruz. Çünkü annemizin, babamızın bir takım öğretileri var, öğrendikleri, kendi bildikleri ve kendi yaşantıladıkları zorluklar var. Hem bunlarla başa çıkıp hem o ilişkinin içinde kalıp hem bizi büyütürlerken bize veremeyeceklerinin de olduğunun farkına varmamız çok önemli burada. O zaman biz ne yapıyoruz yetişkin halimizle? Evet, annem bana veremedi. O zaman ben bunu kimden, nereden, nasıl karşılayabilirim? Bunun yolunu araştırıyorum. Orayı suçlayan bir dille orada kalmak yerine kendim çözüm üreten bir birey haline gelmeye çalışıyorum ki çocuğum varsa çocuğuma bunu aktarabileyim yeni bir Farkındalık. tohumla. Çocuğum yoksa yaşama ne kazandırabilirim, yaşama ben ne sunabilirim, bunun peşine düşebilirim. Çok teşekkür ederiz vermiş olduğunuz aydınlatıcı ve güzel bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Bugünkü program konuğumuz psikolog Serap Akın idi. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz. Programımız kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyor.